Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu ünlü markanın çantasını çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde Lamiya markasına ait Loren makrome ipini kullanıyorum. 1-1,5 kalınlığında bir ip sanırım. Arkasında yazmıyor ama bu şekilde bakın inceliğini görebilirsiniz. İnce bir ip. Bununla birlikte 3 milim tığ kullanıyorum. 4 adet ip yeterli oluyor. 100 gramlık bir ip. 350 gram kadar kullanıyorum. 4. ipimin bir kısmını kullandım. Bir kısmı kaldı. 4 adet dediğim gibi yeterli olacaktır. Aksesuarlarıma geçecek olursam Eva çanta aksesuardan bu şekilde deri bir çanta sapı ve aynı şekilde çantaya dikeceğim bir böce kullandım. İç kısmına aynı deriden bir fermuar kullandım. Set halinde Eva çanta aksesuardan satın alabilirsiniz. Açıklama kısmına hem ipimi hem de aksesuarlarımın linkine ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hemen. Ben orijinal ölçülere yakın çalıştım. O yüzden biraz küçük oldu. Nasıl büyüteceğinizi, nasıl küçülteceğinizi detaylı olarak video içerisinde de anlatıyorum. Ön parçalardan küçültüp yan parçaları aynı şekilde bırakacaksınız. Sadece uzunluğu değişmiş olacak. Dediğim gibi detaylı olarak video içerisinde de bahsediyorum zaten. Hemen bakın, tabandan itibaren ölçtüğüm zaman 17 santim uzunluğu oldu. Ve eni de 21 santim oldu. Şöyle kenar genişliğini ölçtüğüm zaman bakın en geniş yeri 10 santim oldu. Ve sap kısmı da şu şekilde 6 santim oldu. Şöyle uzunluğunu, sapının uzunluğunu, elde tutulacak sapının uzunluğunu ölçtüğüm zaman da 22 santimlik bir uzunluğu olmuş oldu. Tabanının ölçüsü de yine yanlarla, genişliği de aynı. Yine onun ölçüsünde vereyim hemen. 10 santimde tabanımın ölçüsü olmuş oldu. Çantamın ölçüleri de bu şekilde. Genel olarak çantam 4 parçadan oluşuyor. Ön, arka, yan ve askı bir olmak üzere, bir de iç kısmına şu şekilde orijinalindeki gibi bir parça daha yapıp daha sonrasından ekleme yapıyoruz. Çantamızın yapımı genel anlamıyla bu şekilde, malzemelerim bu şekilde. Hadi çantamızın yapımına başlayalım. Çantam için öncelikle bu şekilde 2 tane parça oluşturuyorum. Ön ve arka olarak. Bir tanesini hazırladım. Diğerini hep birlikte hazırlayacağız. Şimdi öncelikle ölçülerinden bahsedeyim hemen. Bakın şu şekilde enini ölçtüğüm zaman 21 santim eni oldu. 17 santim taban kısmı. Şöyle uzunluğunu orta kısımdan ölçtüğümde 17 santim oldu ve kenardan ölçtüğüm zaman da 21 santim elde ettim. Bu 1,5 milim makrome iple olan ölçülerim. Kağıt iple de yapabilirsiniz. Daha kalın makrome iplerle de yapabilirsiniz. Koton iple de yapabilirsiniz. Her modele uygun, her ipe uygun bir model oldu. Ben orijinal ölçülere dediğim gibi yakın çalıştım. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz parçamızı yaparken zaten bahsediyor olacağım nasıl büyütüp küçülteceğinizden. O şekilde arttırma ya da eksiltme yaparak ilerleyebilirsiniz. Benim için bu ölçüler yeterli oldu. Dediğim gibi orijinal ölçülerine yakın bir ölçü çalıştım. Hadi o zaman parçamızın yapımına başlayalım. Ön ve arka parçam için öncelikle 36 tane zincir çekiyorum. Benim modelim altının katlarından oluşuyor. Yani büyütmek isterseniz 36'ya 6 ekleyip 42 zincirle de başlayabilirsiniz. Ya da küçültmek isterseniz 6 çıkarıp 30 zincirle de başlayabilirsiniz. Bu şekilde altının katları şeklinde ilerliyor. Modelinizi büyütmek için bu şekilde ilerleyebilirsiniz. 36 tane zincirimi yaptım. Benim ölçüm bu şekilde oldu. Kaç tane model oluşturdum? 2, 4 ve 6 tane model oluşturdum. 42 tane yaparsanız 7 tane model elde edeceksiniz. Şimdi 36 tane zincirimi oluşturduktan sonra bakın zincirlerimin ne çok sıkı çektim ne de çok gevşek. Arka kanatlarına batarak ilerleyeceğim. Çünkü 36 tane zincirimi hazırladım. Daha sonrasında 1, 2, 3
ve 4 tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 40 zincire tamamlamış oluyorum. Siz 42 ile başladıysanız yine 4 tane zincir çekeceksiniz. 30 ile başladıysanız yine 4 tane ekstra zincir çekeceksiniz. Hemen bakın. Şimdi 4 zincirimi daha çektim. Bakın ilk zincirim 1, 2, 3 ve 4.'ye. Şuradaki zincirimi de sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincirimin şöyle çevirerek arka kanadına batacağım. İpimi üzerine dolayıp arka kanadına batarak bir tane ikili trabzan elde ediyorum. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Bakın yine arka kanadına batıyorum. Ve bir ikili trabzan elde ediyorum. Yine yanındaki zincirime geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Bir tane ikili trabzan elde ediyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir tane ikili trabzan elde ediyorum. Yanındaki zincirime bakın arka kanadına batarak bir tane ikili trabzan elde ediyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Her bir zincirimin arka kanatlarına batarak bakın şöyle çıkıntılı olan yerler. Zaten daha önceki çanta videolarımda izlediyseniz her çantamda mutlaka bu yöntemi kullanıyorum. Hatta her modelimde bu yöntemi kullanıyorum ki alt kısmı daha düzgün dursun diye. Bu şekilde her bir zincirime birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, her bir zincirimin arka kanadına birer tane ikili trabzan yaparak bakın başta ki şuradaki zincirimi de sayıyorum. Bununla beraber 38 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Modelim 36 tane trabzandan oluşuyor. Artı 2 tane daha ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi hemen bakın birinci sıramı bu şekilde tamamladım. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Eğer siz 36 değil de dediğim gibi 42 ile başladıysanız artı 2 44 elde etmiş olmanız gerekiyor. Ya da 30 ile başladıysanız artı 2 30 tane ikili trabzan elde etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim ve ikinci sırama geçiş yapıyorum. Hemen bakın çevirdim. Dibindeki ilk trabzanımın tepesine batmıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine, ikincisinin tepesine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine ikinci sıramda da birer tane ikili trabzan yaparak 38 tane ikili trabzanımı elde ediyorum ve sıra sonuma kadar geliyorum. Her bir trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak bakın sıra sonuma kadar geldim. Burada başta çekmiş olduğum zincirim vardı. Burayı da trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine dolayıp buraya da batıyorum. Tam zincirlerimin tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. Baştaki zincirimi de saydığım zaman 3 tane zincir çekmiştik. Zincirlerimizi hep trabzan olarak sayıyoruz. Toplamda yine ikinci sıramda 38 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Baştaki zincirimle beraber ve sonda zincirimi battığım yerle beraber. 38 tane trabzanımı elde ettim ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen 1, 2 ve 3 zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Zincirimi yine trabzan olarak sayıyorum. Her sıramda trabzan olarak sayıyorum. Hemen bakın dibindeki ilk trabzanımın tepesine değil de bakın zincirimin olduğu yere değil de hemen yanındakine batıyorum ve bir ikili trabzan elde ediyorum. Baştaki çekmiş olduğum 3 zincirimle beraber 2 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Modelimi kurmaya başlayacağım artık. Hemen bakın alt sıradaki trabzanlarımı sayıyorum. Baştaki zincirimi de sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4.'ye bakın. 3 ile 4'ün arasındaki boşluğa batarak 4 ile 5. trabzanın arasındaki boşluktan çıkıyorum. İpimi buradan çekip bir kaydırmayla bağlıyorum. Tekrar gösteriyorum. 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. trabzanımın. Bakın 3 ile 4'ün arasından tığımı battım. 4 ile 5'in arasından çıktım. Arkasından belinden dolayarak hemen bakın ipimi bu noktada
çektim ve bir kaydırma yaptım. Kaydırmayla buraya bağladım. Daha sonra örgümü şöyle çeviriyorum. Bakın zincirim hemen karşımda kalıyor. Üst kısmı sol tarafımda kalıyor. Hemen bakın bu noktada şuradan ipimi şöyle tutuyorum. Tığımın arkasında kalıyor. Şu şekilde tutuyorum ve zincirimin olduğu boşluğa, şuradaki boşluğa tığımı batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere ikinci sık iğnem, aynı yere 3, 4, 5 ve 6. Bakın aşağıdan yukarı doğru ilerledim. 6 tane sık iğne oluşturdum. 5 tane zincirimin üzerine. Şimdi örgümü normal çeviriyorum. Bakın arkadaki ilk trabzanımı atlıyorum. Buradaki ilmeğim buraya denk gelmiş oluyor. İlk trabzanımı atlıyorum. Ve ikincisine tığımı batıp, net gözüküyor mu? Evet bakın. İlk trabzanımı atlıyorum. Şuradaki. İkincisine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine alıp bakın yandaki trabzanıma geçiyorum. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arkadan bakın bir tane atlamış oldum. Hemen tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen yine bakın aynı yere diyorum. Hemen bakın yanındaki şuradan 4. trabzanıma dolamıştım. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Doladığım yer ve 5. trabzanım alttan saydığım zaman. Buraya da batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Daha sonra bakın şöyle çeviriyorum. Zincirim karşımda kalıyor. Üst kısmım sol tarafımda kalıyor. Hemen bakın ipimi tığımın arkasında bırakıyorum. Buradan batıyorum. Zincirimin olduğu boşluğa ve bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 6 tane sık iğnemi oluşturdum. Hemen tekrar ipimi üzerine dolayıp bakın arkadaki ilk trabzanıma atlıyorum yine. Yanındakine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. İlk modelimi oluşturmuş oldum bu şekilde. 2 tane trabzanımı yaptım. Bakın arkadaki bir tanesini yine boş bıraktım. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Hemen alttan bakın. Şuralara battım. Battığım son trabzanımdan sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane atlayıp bu sefer 4. ve 5.'nin arasındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 atlıyorum ve 5.'ni arkasından doluyorum. Hemen ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bakın arada 4 tane trabzanım kaldı. Örgümü çeviriyorum yine. Bakın zincirim karşımda kaldı. Üst kısmım sol tarafımda kaldı. Hemen buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum yine. Örgümü düzeltiyorum. Bakın arkadaki ilk sık iğnemi trabzanıma atlayıp ikincisine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada yine 2 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum yine. Bu sefer yine bakın modelimin yarısını yapmış oldum. Diğer yarısını yapacağım. Hemen batmış olduğumun yanındaki bu trabzanımı arkasından dolayarak tığımı batıp ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Tekrar çevirdim. Bakın zincirim karşımda. Örgümün üst kısmı sol tarafında kaldı.
Hemen ipimi de tığımın arkasına alıp şu arada bırakıp tığımı battım ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, 3 yanındaki diyorum boşluğuma 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi oluşturdum. Bakın ikinci modelimi de elde etmiş oldum. Hemen ne yapıyorduk? Arkada bir tane atlıyorduk. İkincisine tığımızı batıyoruz ve bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arada modelimi oluşturmuş oldum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bakın alttan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5.'nin yine arkadan doluyorum. Arada 4'er tane bırakıyorum. Başta sadece 3 tane bırakmış oldum. Aralarda 4'er tane bırakıyorum. Hemen ipimi 5.'nin arkasından dolayarak çekip kaydırmamı yaptım. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda kaldı. Üst kısmım sol tarafta kaldı. 6 tane sık iğne yapıyorum zincir boşluğuma. 2, 3, 4, 5 ve 6. Oğlum çağırınca bölmek zorunda kaldım. 6 tane sık iğnemi tamamladım. Hemen bakın arkadaki ilk trabzanımı atlıyorum ve ikincisine yine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bakın 3. modelimin yarısını oluşturmuş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekip hemen son battığımın yanındakine batarak arkasından doluyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda kaldı. Üst kısmım sol tarafımda kaldı. Hemen bu noktaya bakın zincir boşluğuma 6 tane ikili trabzan 6 tane sık iğne yapıyorum pardon. 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi yaptım. Bakın yine arkadan bir tane atlayıp ikincisine batıyorum ve bir ikili trabzan yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde 2 tane ikili trabzan elde ettim. Bakın 3 tane model oluşturmuş oldum. Daha sonra 5 zincir çekip 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 5.'ye dolayarak tekrar modelimi oluşturmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. 6 tane modelimi tamamlıyorum. Evet 6. modelimi de yaptım. Bakın sonda alt kısımda yine 3 tane trabzanım kaldı. Ve sonda bakın 1, 2, 3 tane yine trabzanım kalmış oldu. Hemen ipim dolaşmış. Evet hemen arkadaki ilk trabzanımı yine atlıyorum. İlk trabzanımı atladım. Burada en son 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ilkini atladım. İkincisine tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın sonda zincirimin olduğu yer var. Bunun da tepesine yine bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanla bitirmiş oldum. 2 tane trabzanla başlamış oldum. 3. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 4. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda hep trabzanla ilerleyeceğiz. İpimi üzerine doladım. Yine zincir boşluğunun olduğu yere batmadan zincirimde trabzan sayıyorum. Yanındaki ilk trabzanıma batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın modelimin olduğu yere geldim. Buraya nasıl batıyorum? Bakın şöyle gösterdiğim zaman şuradan batıyoruz. Şöyle şu kısımdan batıyoruz. Bakın ön kısım böyle duruyor. Şöyle bir V'lik var. Buradan batıyoruz. Bakın şurada şöyle duruyor zaten. O kadar rahat giriyor ki tığınız hemen neresi olduğunu anlıyorsunuz yaparken. Bakın
şuradaki, net gözüküyor mu bilmiyorum ama şuradaki boşluktan batıyorum. Bakın ön kısımda şu şekilde duruyor. İlk sık iğnemin tam ortasına denk gelmiş oluyor. Buraya batıyorum. Bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. Hemen bakın yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki ikili trabzanıma bir ikili trabzan yapıyorum. Yine modelimin olduğu yere geldim. Bakın şuradan batıyorum. Şurası birbirine bağlanan yer zaten. Şöyle battığınızda bakın ön kısımdan çıkmış oluyorsunuz. Şu şekilde. İpimi çekip ikili trabzanımı yapıyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma ikili trabzan yapıyorum. Modelimin olduğu yerdeyim. Bakın şöyle aşağıya doğru duruyor zaten. Şöyle alıyoruz. Bakın ön kısımdan da bu şekilde gözüküyor. İpimi çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine modellerimde dahil birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Her bir boşluğuma birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın buradaki zincir boşluğumuzu da unutmuyoruz. Buraya da tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Toplamda yine 38 tane ikili trabzan elde etmiş oldum 4. sıramda. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincir çekip 5. sırama, model sırama geçiş yapıyorum. Şimdi modelimi tekrar kuracağım. Hemen bakın 3 tane zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Dibindeki boşluğuma batmadan yanındaki ikinci trabzanımın tepesine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Başta yine 2 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakın burada nereye batıyoruz? Şurada yapmış olduğumuz modelimizin ortası. Bakın burada tam arasında 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Burada 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Hemen bunun bakın şuradan ikili trabzanıma bakın. Şöyle göstereyim. Tam ortasında şurada tam ikisinin arasında şöyle bir çıkıntı var. Bakın şurası. 2 sıramı birbirine bağlayan boşluk. Bakın şurası. Tığımı batıyorum. Bakın arkadan da batıyorum. Arkadan böyle oluyor. Yani ortasından vesaire batmadan arkadan boşluğundan dolayarak tam 2 trabzanımın arasına geçiyorum. Tığımı taktım. Tekrar 5 zincirimi çektim. Bakın buradaki 2 tane bakın, uzun arada ikili trabzanlarım var. Tam bunların arasından şöyle batarak ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıp bağlıyorum. Hemen örgümü çevirdim. Bakın zincirim karşımda ve üst kısmım sol tarafta kalmış oldu. Hemen zincir boşluğuma zincirimin arkasından dolayarak 6 tane yine sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Bakın modelimin yarısını oluşturmuş oldum. Hemen yine arkada bir tane trabzan atlayıp ikincisine şu şekilde batarak ikili trabzan yapıyorum. Arkada bir trabzanın boşta kalmış oldu. Hemen yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın bu sefer altta hemen yanındaki trabzanı atlamıştık. Burada öyle bir şey yapmıyoruz. Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar batıp ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Örgümü tekrar çeviriyorum. Bakın zincirim karşımda. Örgümün üst kısmı sol tarafımda kaldı. İpimi yine arada bırakıyorum. Tığımın arkasında kalmış oldu. Çekiyorum ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Modelimi tamamlamış oldum. Şimdi hemen arkadaki ilk trabzanımı atlayıp ikincisinin tepesine bir ikili trabzan ve yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi modelimi tekrar kuracağım ama burada karıştırmayın diye hatırlatma yapmak istiyorum. Şuradaki boşluklara değil, modellerin tam ortasına.
karışıklık yapıp şuraya batarsanız sıranızda kayma olur. Yanlışlığın nerede olduğunu falan anlamazsınız. İlk model çıkarırken ben öyle bir şey yapmıştım. O yüzden size de belirtmek istedim. Buradaki boşluğa değil, hemen modellerimizin arasına batacağız. Şimdi 2 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz yine. Geldim, bakın buradaki boşluğuma değil, şu iki modelimin arasındaki bakın trabzanlarım. 2 trabzanımın arası. Alttaki 2 trabzanın arasından geçirerek üstteki 2 trabzanın arasındaki boşluğa geçiriyorum. Bakın tığım arkadan şu şekilde gözüküyor. Hemen ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda. Örgümün üst tarafı sol tarafımda kaldı. Hemen bu noktaya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen çevirdim. Bakın ilkine atlıyorum. İkincisine ikili trabzanımı oluşturuyorum. Yanındakine geçip yine ikili trabzanımı oluşturuyorum. 2 tane arada ikili trabzanımı yapmış oldum. Bundan sonraki modelimizde bu arada kuracağız. Bakın. Tam şu 2 trabzanım, bakın şurada var. Şu ikisinin arasından kuracağız. Bir sonraki sıramızda. Bir sonraki model sıramızda. Hemen 2 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Yarısını oluşturmuştum. Diğer yarısını oluşturacağım. Yine aynı yere batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. İpim bakın arada kaldı. Zincirim karşımda. Örgümün üst kısmı sol tarafımda kaldı. Bu kısma 6 tane zincirimin arkasına 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci modelimi de bu şekilde tamamlamış oldum. İkinci modelimi de bu şekilde kurmuş oldum. Hemen bakın yanındaki zincir trabzanıma atlayıp ikincisine tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oldum. Şimdi 5 tane zincir çekip yine bakın şurayı bırakıyorum. Aradaki modelimin arasındaki boşluktan şöyle geçirerek kaydırmamı yapıp yine modelimi kuruyorum. Aralarda hep 2 tane trabzan yapıyorum. Bu kısımda yapmış olduğum işlemi devam ettirerek sıra sonuna kadar geliyorum. Modelimi oluşturarak sıra sonuna kadar ilerlemiş oldum. Toplamda yine 6 tane model elde etmiş oldum ve 6. modelimi de tamamladım. Bakın sonda yine 3 tane trabzanım kaldı. İlkini atlıyorum. İkincisinin tepesine bir ikili trabzan ve son zincirimin tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum ve 5. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. Burada yine hemen ikinci trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimde trabzan olarak sayıyorum demiştim. Hemen yanındaki bakın modelimin olduğu yere geliyorum. Yine aynı şekilde batarak ikili trabzanımı oluşturuyorum. Bu sıramda her bir boşluğuma, her bir trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak yine 38 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. Trabzanlarımı tamamlayarak sıra sonuna kadar geldim. Bakın zincirimin olduğu boşluğa da batıp yine ikili trabzanımı yapıp 38 tane ikili trabzan elde ediyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. İkinci trabzanımın tepesine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber 2 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Tekrar modelimi kuracağım. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın yine şurada modelimin arasındaki 2 tane trabzanımın arasındaki boşluktan tığımı geçirip ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda, trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bakın arkadaki ilkini atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan ve yanındakine bir ikili trabzan daha yaparak arada 2 tane ikili trabzan elde ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Yine bakın aynı boşluğumun içerisine tığımı batıp ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum.
Zincirim karşımda. Trabzanım sol tarafımda kaldı. Üst sıram sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğne oluşturuyorum buraya. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın yine modelimi kurmuş oldum. Tam modelimin ortasına. Hemen yanındaki ilk trabzanımı atlıyorum. Arkadaki ikincisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekip bakın şurayı unutmuyorum. Buraya batmadan hemen modelimin arasındaki boşluğa geçiş yapıp trabzanlarımın arasından geçiriyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Çevirdim. Zincirim karşımda. Trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane 3 nereden çıktı bilmiyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 4, 5 ve 6. Hemen araya ilkine atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan ve yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Modelimin yarısını kurdum. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekip aynı yere batarak modelimi tamamlayacağım. Kaydırmamı yapıyorum. Çevirdim. Zincirim karşımda. Trabzanım sol tarafımda kaldı. Bu noktaya 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne oluşturuyorum. Arkadaki bakın ilk trabzanımı atlayıp ikincisine bir ikili trabzan ve yanındakine ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Modelim tamamen bundan ibaret. Hemen 5 tane zincir çekip bakın şuradakine atlıyorum. Modelimin arasındaki boşluğa gelip kaydırma yapıp modelimi kuruyorum. 2 trabzan modelimi kuruyorum. 2 trabzan diğer modelimi aynı yere batarak kuruyorum. 2 trabzan şeklinde. Aynı şekilde ilerleyerek sıra sonuma geliyorum. 3 zincir çekiyorum ve 8. sırama geçiş yapıyorum. Arka tarafta hep trabzan, ön tarafta hep model kurarak ilerliyorum. Aynı alt kısımlardaki gibi arttırma, eksiltme yapmadan bu şekilde devam ediyorum. Kaç sıra devam ediyorum? 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane model oluşturacak şekilde bu şekilde ilerliyorum. Daha sonra üst kısmının kenarlarının kurulumuna geçiyorum. Bu şekilde ilerleyerek 11 model sırası oluşturup gelelim. Evet, modellerime aynı şekilde devam ederek 11 model sırası ördüm. Toplamda 23 sıra tamamlamış oldum. Şöyle sayabilirsiniz. Bakın her modelimi ikişer şekilde sayıyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. En alt sıramda da bir sıra trabzan sıram var. 23. Her modelde bir 2 sıra ilerlemiş oluyoruz. Şimdi hemen şu üst kısmı yapmaya başlayacağız. 23. sıramı tamamladım. En son model sıramı ördüm. 1, 2 ve 3 zincir çekip arka tarafını çeviriyorum. Trabzan sırasındayım şu anda. Zincirimle beraber 11 tane trabzan oluşturacağım. Dibindekine batmıyorum yine. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın modelimin olduğu yer şu şekilde batarak ikili trabzanımı yapıyorum yine. 3 oldu. Yanındakine 4. Yanındakine 5. Yanındaki bakın modelimin olduğu yere geldim. 6. Yanındaki 7. Yanındaki 8. Yanındaki bakın modelime geldim yine. 9. Yanındaki 10 ve 11 tane ikili trabzan oluşturdum. Baştaki zincirimle beraber 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi hemen 1, 2, 3 tane zincir çekip üst sırama geçiş yapıyorum. Hemen bakın yanındaki trabzanımın tepesine yine bir ikili trabzan oluşturuyorum. Noktada modelimi kurmaya başlayacağım. Bir tane yarım model kuracağım şu şekilde. Hemen
1, 2, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bakın burada şuradan saydığım zaman 1 ve ikinci modelim. İkinci modelimin ortasına batacağım. Buraya batıyorum. Ortadaki 2 tane trabzanımın arasına yine batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Bakın zincirim karşımda kaldı. Trabzanım sol tarafımda kaldı. Hemen bu noktada 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü düzeltiyorum. Bakın arkadaki ilk trabzanımı atlayıp yine ikincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar modelimi oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bakın modelimin arasındaki 2 tane trabzanın arasındaki boşluğa tığımı batıp kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın zincirim karşımda, trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü düzeltiyorum. Bir trabzan atlayıp ikincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Ve yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hemen bu noktada tekrar modelimin tamamlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıp kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirip zincirim karşımda kalıyor. Trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Bakın sonunda 3 tane trabzanım kaldı zincirimle birlikte. İlkine batmıyorum. İkincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Ve sondaki zincirimin tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum. Sonunda 2 tane ikili trabzanımı elde etmiş oldum. Şimdi bu şekilde yan kısmımın ikinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi hemen 1, 2 ve 3 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen bakın yanındaki ilk trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın modelimin olduğu yer. 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 4, yanındakine 5, yanındakine 6, yanındakine 7 ve bu noktada hemen yanındakine bakın 8. trabzanımı oluşturuyorum. Şurası boşta kalmış oldu. Şu kısmı hemen 8 tane bakın trabzanımı oluşturdum. Zincirimle beraber 2, 4, 6 ve 8. Şu kısımlar 3 tane trabzanım boşta kalıyor. Hemen bu noktada 1, 2 ve 3 zincir çekip üst sırama geçiş yapıyorum. Sık iğne yaptığımız zaman bu kısım düzelecek. Şöyle bombeli duruyor şu anda ama bakın sık iğne yaptığımızda bu kısım gayet düzgün bir şekil alacak. 3. sıramı da tamamladım. 4. sırama geçiş yaptım. Yine model sıra. Bir önceki sıramda bir yarım bir tam model kurmuştum. Burada yarımı atıyorum artık. Bir tam model kuracağım. Hemen bakın yanındaki ilk trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi modelimi kurmak için 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. Hemen bakın şu modelimin arasındaki iki trabzanın arasındaki boşluğa yine batıp kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda. Trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim.
İlkine atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki aynı yere 2 trabzanın arasındaki boşluğa tekrar batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. 5 tane zincirim karşımda, trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Bakın sonda yine 3 tane trabzanım kaldı. İlkine atlayıp ikincisine batıp bir ikili trabzan yapıyorum ve sondaki zincirimin üzerine de bir ikili trabzan yapıyorum. 2 ile başlayıp 2 ile bitirmiş oldum. Artık bu noktada bir zincir çekip ipimi koparacağım. Makasım biraz uzakta kalmış. İpimi kesiyorum. Bu kısmımı hazırlamış oldum. Şimdi hemen diğer tarafa başlıyorum. Evet, sol tarafımı hazırladım. Diğer sağ tarafıma geçiş yapacağım. Şimdi hatırlarsanız modelimi tersten başlayarak trabzan sırasında kurmuştum. Burada da o yüzden arka kısmını çeviriyorum. Kenardan itibaren sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çevirerek çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın yanındaki modelimin olduğu yerdeyim. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine 11 tane ikili trabzanımı bu sıramda da elde ediyorum. Şöyle şunu bir şöyle dolayacağım. Evet, hemen bu tekniği videomda da göstermek istiyorum ve hepsini de kullanıyorum hemen hemen. Bakın ipimi daha sağlam yapmak için trabzanımı yaparken normal ipimi üzerine doluyorum. Şurada kalan ipimi de önden arkaya doğru atıyorum şu şekilde. Ve yanındaki trabzanıma batıyorum. Bu. Evet, şurada. Hep üçünü birlikte çekiyorum. Bunu normal trabzan olarak sayıyorum. Ve yanındakini de çekip iyice sıkılıyorum. İpim arada kaldı. Bakın modelimde de bozulma olmadı. Daha sıkı olmuş oldu. Kaçmamasına adına hep bu şekilde iplerimi gizliyorum ben. Evet, hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki bakın modelimin üzerine geldim. Şöyle yandan batarak bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. Sonunda 2 tane kaldı. Bir ikili trabzan ve sonraki zincirimin üzerine de bir ikili trabzan yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane ikili trabzanın ilk sıramda elde etmiş oldum. 1, 2 ve 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Burada yapmış olduğum modelin tam tersini uygulayacağım. Bu tarafta tam, bu tarafta yarım modelim kalacak. Bu tarafta tamdı, bu tarafta yarımdı. Şimdi hemen 3 tane zincirimi yaptım. Yanındaki ilk trabzanımın tepesine ikinci trabzanıma denk gelmiş oluyor. İlkine batmıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın tam modelimi yapacağım. Hemen iki modelimin arasındaki ikili trabzanın arasındaki boşluğa tığımı batıp ipimi çekiyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda, trabzanım solumda kaldı. Ben 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğnemi oluşturdum. Ben bakın ilk trabzanımı atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan. Yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batarak ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yan çevirdim. Zincirim karşımda, trabzanım solumda kaldı. 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 2,
3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Hemen bakın bir tane atlayıp ikincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Son modelimin olduğu yerdeyim. Buraya da 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Modelimin arasındaki iki trabzanın arasındaki boşluğa tığımı batıp ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda kaldı. Hemen bunun içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Sonunda bakın 3 tane yine trabzanım kalmış oldu. İlkine atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan ve son zincirimin tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet, ikinci sıramı tamamladım. Bir tane zincirimi çektim ve üçüncü sıram için arka tarafıma geçiş yapıyorum. Bakın şuradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6 ve 8. 8. trabzanımın tepesine tığımı batıp bir tane zincirle döndüm bu arada. Tığımı batıp kaydırmamı yapıyorum. Hemen bu noktada 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Soldan saydım. 8.'ye kaydırmamı yapıp 3 zincirimi çektim. Hemen ipimi üzerine dolayıp yanındaki trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bakın modelimin olduğu yerdeyim. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan 4 oldu. Yanındaki trabzanıma 5. Yanındaki bakın modelimin olduğu yerdeyim. Trabzanıma 6. Yanındakine 7 ve son zincirimin üzerine tepesine 8. ikili trabzanımı oluşturuyorum. Baştaki zincirimle beraber 1, 2 ve 3 zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Artık bu benim son sıram. Burada bir öncekinde bir tam bir yarım vardı. Şimdi sadece bir tam elde edeceğim. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. İlkine değil ikincisine. Bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Ben bakın ikisinin arasındaki trabzan boşluğuma tığımı şöyle yanlış yere battım. Şuradan batıp ipime çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Zincirim karşımda, trabzanım sol tarafımda kaldı. Ben 6 tane sık iğne elde ediyorum. 2, 4, 5 ve 6. Ben örgümü çevirdim. Bakın ilkini atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen aynı yere tekrar batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda, trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğne yapıyorum. 4, 5 ve 6. Bakın sonda 3 tane trabzanım kaldı. İlkini atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan ve sondaki zincirimin tepesine de atamadım. Bir ikili trabzan yapıyorum. Artık sıramı tamamlamış oldum. Tüm kenarları sık iğnelerle geçeceğim. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum. İşaretleyicimi alıp geliyorum. Evet, zincirimi çektim. Hemen bakın trabzanımın olduğu boşluğa tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Hemen aynı trabzanımın arasındaki boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın yanındaki zincir boşluğuma bir alt sıramdakine geçtim. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın şurada kafanız karışmasın, kaydırmayla geçiş yaptığımız yer. Buraya batmadan bakın trabzanımın boşluğu şurası. Şuraya batmıyorum. Trabzanımın boşluğu hemen şurada. Buraya direkt batıyorum.
ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki trabzanımın boşluğuna geçtim. 1 ve 2 tane sık iğne de buraya yapıyorum. 4 sıram vardı. Her birine ikişer tane batarak 8 tane sık iğne elde ettim. Şimdi örgümü çeviriyorum artık. Bakın ön kısmındayım. Düz olan yerindeyim. Buraya şimdi her birine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bakın şurada bir tane trabzanım kaldı. Şurada. Buraya batmıyorum. Bu trabzanın tepesinde zaten bir tane trabzanım var. Hemen modelimin olduğu yerdeyim. Modelimi şöyle çevirip bakın. Şurada gözüküyor zaten. Şuradaki ilmeğimi batıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, trabzanımın tepesine, yanındakine bir sık iğne. Modelimin olduğu yerdeyim. Modelimi şöyle tuttum. Bakın şurada duruyor. Şöyle dönmüş şekilde. Buraya batıyorum. Ay, batamadım. Biraz sıkı yapmışım burayı. Evet, battım. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Modelimin olduğu yerdeyim. Modelimi şöyle tutup çevirdim ve şuradaki ilmeğime battım ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir sık iğne. Modelimin olduğu yerdeyim. Şu şekilde çevirdim. Şuradaki ilmeğe, son ilmeğe battım. Bakın. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki trabzanıma bir sık iğne, yanındaki trabzanıma bir sık iğne yaptım. Modelimdeyim. Modelimi şöyle çektim. Buraya bir sık iğne ve yanındaki trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanımın tepesine de bir sık iğne yaptım. Modelimin olduğu yerdeyim. Modelimin şöyle çektiğimde sık iğnem kaldı. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şuraya batmıyorum demiştim. Bakın trabzanın üzerinde kalıyor. Oraya batarsanız arttırma olur. O yüzden batmadan hemen yanındaki bakın trabzan boşluğuma direkt geçiyorum. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Hemen yanındaki trabzanıma geçtim. 1 ve 2 tane de buraya yapıyorum. Şimdi geldim. Şuradaki trabzanı şuraya batmıyorum. Yanındaki trabzanıma geçiş yapıyorum hemen. Bir sık iğne buraya yapıyorum. Yanındakine de bir sık iğne yapıyorum. Bakın geçişlerim gayet düzgün durdu. Hemen bakın son trabzanımın olduğu yerdeyim. Buraya da bir sık iğne ve aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi bu köşemi de bitirmiş oldum. 4 sıram vardı. 2'şer tane batarak 8 tane sık iğne elde ettim. Şimdi bakın sonuncu benim şuradaki zincirimdi. En son 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincirimin tepesine de batıyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Şimdi şuradaki ilmeğe geçtiğimiz için zincirimin olduğu boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Tepesine de bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanıma geldim. Bir sık iğne yaptım. Yani burada yine 8 tane sık iğne elde etmemiz lazım. Modelimin olduğu yerdeyim. Yanındakine geldim. Modelimin tepesine bir sık iğne yaptım. Alttaki gibi hemen yanındaki trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanımın tepesine de bir sık iğne yaptım. Modelimin olduğu yerdeyim. Modelimi şu şekilde çektim. Şuradaki ilmeğe bir sık iğne yaptım. 6 tane sık iğnem oldu. Bakın sonunda 2 tane trabzanım kaldı. Her birine birer tane sık iğnemi oluşturuyorum şimdi. Sık iğnemi yaptım. Buraya kadar tamamladım. Şimdi tekrar bir işaretleyici alacağım. Hemen bakın döndüm. Trabzanlarımın olduğu yerdeyim. Trabzan boşluğuma batıyorum. Şöyle. Bir alayım önce. Hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. İlkine işaretleyicimi takıyorum. Şöyle.
ilk yapmış olduğum sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Bu birleştirme aşamasında bana lazım olacak. O yüzden şu anda takıyorum. Buradan itibaren yan kısımlarının ilmeklerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde diğer köşemize de takacağız. Tam trabzanlarımızın bittiği yere. Hemen bakın 2 tane yaptım. Yanındaki trabzanıma geçtim. 2 tane de buraya yaptım. Yanındaki trabzanımın boşluğuna 2 tane trabzanımı oluşturdum. Bu şekilde her bir trabzan boşluğuma sık iğnemi oluşturdum. Bu şekilde her bir trabzan boşluğuma sık iğnelerimi yaparak köşe noktama kadar ilerliyorum. Evet, köşeye kadar geldim. Her bir trabzanıma 2'şer tane sık iğne yaparak ilerledim. Bakın son trabzanımı hep birlikte yapmak istedim. Şimdi sonda bir trabzanım kaldı. Bu boşluğa da batıyorum. 1 ve 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın, bu sıramı burada tamamlamış oldum. Artık taban kısmına döneceğim. Yan kısmımı bitirmiş oldum. Her bir trabzanıma 2'şer tane batarak. Şimdi bakın, ilk yapmış olduğum trabzanımın tepesine de batıyorum. Bakın, şuraya 2 tane yaptık. Onun bitimindeki zaten zincirlerimizin arka kanatlarına battığımız için her bir ilmeğimiz bu şekilde düzenli bir şekilde belirgin oluyor. Buraların her birine batarak ilerleyeceğiz. Şimdi ben bakın ilkine battım. Şöyle ipimi alayım, arkadan geçireceğim. Bir tane sık iğne yaptım bu noktaya. Hemen bakın yanındaki trabzanıma geçtim. Buraya da bir sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her birine birer tane sık iğne yaparak köşemdeki bakın zincir boşluğumun olduğu yere kadar geliyorum. Evet, her birine sık iğnelerimi yaparak zincirimin olduğu yere kadar geldim. Burada ilk başlarken söylemeyi unuttum. İşaretleyici takmayı ben de unutmuşum. Daha sonrasında bakın ilk yapmış olduğum trabzanın tepesindeki sık iğneme işaretleyicimi taktım. Döndüm, bitirdim. İlkine işaretleyicimi taktım. Şimdi bakın zincirimin olduğu yerdeyim. Zincirimin yine tepesine de tığım batıp bir sık iğne de buraya yapıyorum. Artık bu taban kısmını burada bitirmiş oluyorum ve buraya da bir işaretleyici takıyorum. Tabanımı bitirdim. Zaten başlarken 38 tane trabzan elde etmiştik. Saydığınız zaman yine 38 tane sık iğne elde etmiş olmanız gerekiyor. Hemen döndüm kenar kısma. Şimdi zincirimin olduğu boşluğa da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Hemen yanındakine geçiyorum. Trabzanıma 1 ve 2 sık iğne. Yanındakine geçiyorum. 1 ve 2 sık iğne. Yanındakine geçiyorum. 1 ve 2 sık iğne. Yani diğer tarafta uygulamış olduğum tüm işlemlerin aynısını bu kenarımda da uyguluyorum. En son bakın her birine 2'şer tane batıyorum. Yani en son yapmış olduğum zincirimin olduğu yere de 2 tane sık iğnemi yapıp zincirimin tepesine de 1 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 8 tane sık iğne de burada elde ediyorum. Yine modellerimi şu şekilde çevirerek şu kısımlarına batarak ilerliyorum. Tüm sık iğne tığlamalarımı bitirmiş oluyorum. Burada da kaydırmayla bağlayıp artık ipimi koparıyorum. Ön ve arka kısmım bu şekilde hazırlanmış oluyor. Yan parçamın yapımına başlıyorum. Evet, ön ve arka kısmımı artık tamamladım. Bu şekilde kenar sık iğnelerimi de yaptım. Artık yan parçamın yapımına geçeceğim. Hemen öncelikle 18 tane zincir çekiyorum. Bu yan kısmımda bir tane tam 2 tane yarım model kullanacağım. O yüzden 18 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bakın 18. zincirimden saymaya başlıyorum. Şöyle getirirsem biraz daha net gözükecek galiba. 1, 2, 3 ve 4.'ye yine arka kanadını çevirerek bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, her bir zincirimin arka kanadına trabzanlarımı yaparak toplamda 16 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi 1, 2
ve 3 zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Dibindekine değil, yanındaki trabzanıma batarak ikili trabzanımı oluşturuyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İkili trabzanımı oluşturuyorum. Yine bu sıramda da her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaparak 16 tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. Zincirimin tepesine de batmayı ihmal etmiyorum. Evet, ikinci sıramda da 16 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Hemen bakın, yanındaki ilk trabzanımın tepesine, ilk derken yani ilkini atlıyorum, ikinci trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi modelimi oluşturacağım. 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın, en alt sırama geçiyorum. Yine 1, 2 ve 3.'ye arkadan şu şekilde dolayarak tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Zincirim karşımda, trabzanım yanımda, sol tarafımda kaldı. Hemen 6 tane sık iğne yapıyorum. 3'ler 5'ler hepsi karıştı. 4, 5 ve 6. Hemen ipimi üzerine dolayıp bakın, ilkini atlıyorum, arkadaki ilk trabzanımı atlayıp ikincisine bir ikili trabzan yapıyorum ve hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. İlk yarım modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Alttan bakın, battığım saymadan 1, 2, 3 ve 4.'yü sayıyorum. 4 ve 5.'nin arasına tığım batıp 5 ve 6.'nın arasından çıkarıyorum. 5.'nin arkasından dolamış oluyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirim karşımda, trabzanım solumda kaldı. Yine 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bakın, arkadaki ilk trabzanımı atlayıp ikincisine tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi tam modelimi oluşturacağım. Hemen bakın, battığımın yanındaki trabzanımı arkadan dolayarak tığımı batıp ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen örgümü çevirdim. Zincirim karşımda, trabzanım sol tarafımda kaldı. 6 tane sık iğne yapıyorum yine buraya. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Hemen bakın, ilk trabzanımı atlayıp ikincisine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum ve yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tam modelimde oluşturmuş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Bakın, alttan doladığımın yanından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane atlıyorum. 5.'ye tığımı arkadan dolayarak ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen zincirimin içerisine 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Bakın, sonda 4 tane trabzanım kaldı. İlkini atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan, yanındakine bir ikili trabzan ve son zincirimin tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın, 3 tane burada, 3 tane burada olmuş oldu. Başlarken 3'er tane trabzanla, bitirirken 3'er tane trabzanla bitirmiş oldum. 3. sıramda bu şekilde tamamladım. 1, 2 ve 3 zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Dibindekine değil, yanındakine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın, yanındaki trabzanıma batıyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bakın, modelimin olduğu yere geldim. Bunun tepesine de ikili trabzanımı yapıyorum. Yine bu sıramda da 16 tane ikili trabzanımı sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Evet, 4. sıramda tamamladım. 16 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Yine model sıramdayım. Şimdi hemen yanındaki ilk trabzanıma, yani ikinci trabzanın tepesine bir ikili trabzan, yanındakine bir ikili trabzan. Yine baştan 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakın, bu sefer
nereye batıyorum? Hemen şuradaki, bakın bu sırama değil, alt sıramdaki, bakın şuradaki 2 tane trabzan, 3 tane trabzanım vardı. İlkini saymıyorum. 1, 2 ve 3.'nün arasındaki, bakın yine şuradaki kısma batıyorum. Buraya batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen örgümü çevirip 6 tane sık iğnemi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu şekilde gözükmüş oldu. Evet. Hemen acaba yanlış mı yaptım diye düşündüm. Yok, doğru yere yapmışım. Kaydırdım sandım. Şu arada bir tane daha mı var acaba diye düşünüyordum. Yok, doğruymuş. Evet, hemen bakın sık iğnemi yapmış oldum. Tekrar göstereyim hatta size nereye battığımı. Evet, 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın hemen alttaki sıramı atlıyorum. Bir alttaki sıramdayım. Şurada 1, 2 ve 3 tane trabzanım var. Bu 3 trabzanımın ikinci ve üçüncünün arasındakine batıyorum. Şuraya batarak, alttan şu şekilde batarak ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Bakın zincirimin olduğu yere 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Görüntüm şu şekilde oluştu. Hemen bakın ilk trabzanımı atlayıp ikincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Arada 2 tane trabzanımı yaptıktan sonra 5 tane zincirimi çektim. Bakın tam motifimin arasına geldim. Burada 2 tane trabzanım var. İkisinin arasına tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Bakın zincirimin olduğu yerdeyim. Zincirim karşımda, trabzanım solumda. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Bakın bir tane trabzan atlayıp ikincisine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane yaptım arada. Tam modelimin bir tarafını hazırladım. Diğer tarafını da hazırlayacağım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. Yine aynı yere batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Bakın zincirimin olduğu yerdeyim. Zincirim karşımda, trabzanım sol tarafımda. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü düzelttim. Bakın gayet güzel gözükmeye başladı. Hemen yanındaki ilk trabzanımı atlıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan ve hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Hemen zincirimi çektim. Bakın burada 3 tane trabzanım var. Hemen altındaki sıra değil, onun bir altındaki, yani modelimin olduğu sıradayım. İlk trabzanım ve ikinci trabzanımın arasındakine batıyorum. Yani modelimden taraftakine. Sondan saydığım zaman bir, ikinci ve üçüncünün arasına batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü yine çevirdim. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Hemen bir trabzan atlayıp ikincisine bir ikili trabzan, yanındakine 2 ve son zincirimin tepesine de 3. ikili trabzanımı yapıyorum. 5. sıramda tamamlamış oldum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İkinci trabzanımın tepesine bir ikili trabzan,
yanındakine bir ikili trabzan. Bu sıramda yine trabzan sırasındayım. Her bir trabzana birer tane ikili trabzan yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, 6. sıramda da her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaparak 16 tane ikili trabzanı tamamlamış oldum. 1, 2 ve 3 zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. Modelimi tekrar kuracağım. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum ve yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekip modelimi kuracağım şimdi. Yine aynı şekilde burada ne yaptıysak bu sıramızda da aynısını. Alttakini atlıyorum. Model sıramın olduğu yerdeyim. 1, 2 saydım. İkinci ile üçüncü trabzanın arasındaki boşluğa tığımı batıp ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincir boşluğuma 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen örgümü çevirdim. Bakın arkadaki ilk trabzanımı atlayıp yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan ve yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yan yana ikili trabzanım yaptım. Bakın modelim oluşmaya başladı bu şekilde. Hemen tam modelimin olduğu yerdeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen modelimin arasındaki iki trabzanımın arasındaki boşluğuma batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincir boşluğuma 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. İlkine atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan ve yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batarak tam modelimi oluşturacağım. Kaydırmamı yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum zincir boşluğuma. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bakın ilk trabzanımı atlayıp ikincisine batıyorum. 1 ve 2 tane yan yana trabzan yapıyorum. Tam modelimi de oluşturmuş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yarım modelimi oluşturmaya geçiyorum. Bunu ne yapıyorum? Modelim burada. Modelimin yanındaki ilk trabzanım ve ikinci trabzanın arasındaki boşluğa batıp ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirimin olduğu yere 6 tane sık iğne yapıyorum. 5 ve 6. Örgümü düzeltip bakın arkadaki bir taneyi atlayıp sonda 3 tane trabzanım kalıyor zincirimle beraber. 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Her birine birer tane yaparak son zincirimin üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 7. sıramı da tamamlamış oldum. 3 zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. Arka kısımda hep trabzan sırası, ön kısımda model sırası, arka kısımda trabzan, ön kısımda model sırası şeklinde yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde ilerliyorum. Ben yan parçamda yeteri uzunluğa geldim. Toplamda 36 model sırası hazırladım. 73 sırada kenardan saydığım zaman trabzan sırası elde etmiş oldum. Şimdi ben bunu neye göre ayarladım? Hemen detayını anlatmak istiyorum. Ön ve arka parçamdan herhangi birisini alıyorum. Zaten ikisini birebir yapıyoruz aynı sayılarla. Hemen bakın şu kenar kısımları saydığım zaman ne kadar trabzanım vardı benim burada? 27 tane trabzanım vardı kenar kısmımda. Yine burada da en baştan başlayarak başlamış olduğum yerden itibaren 27 trabzan sayısı sayıyorum. 27 trabzanımı saydım. 27.'nin bakın sonuna işaretleyicimi takıyorum. Burası benim yan kısmıma gelecek olan yerim.
Hemen geldim taban kısmına. Şu aradaki ölçüyü, bakın şu iki işaretleyicimin olduğu yer birbirine bağlanacak yani. Daha sonra tabana geçiyoruz. Tabanı neye göre ayarladım? Ben 38 tane trabzanla başlayıp kenar sık iğnelerimi yaparken 38 tane sık iğne elde etmiştim tabanımda. 38 trabzanımla başladığım için ön ve arka parçama. Eğer siz 38 trabzanlı değil de ya 36 altının katları şeklinde yapıyorduk. 36 artı 2 ile 38 elde etmiştim. Siz 30 artı 2 ile mesela 32 elde ettiyseniz 32 tane sık iğneniz varsa ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi mantığını da anlatıyorum. Bakın benim 38 tane trabzanım vardı, yani sık iğne sayım vardı. Her bir, bakın yanda sık iğne tığlaması yaparken her bir trabzanın içine ikişer tane sık iğne yapmıştım. Yine burada da aynı şekilde her kenarları tığlamaya geçeceğiz. Sık iğne yaptığımız zaman her bir trabzanımıza ikişer tane sık iğne yapacağız kenar kısmımıza. Tam tabana o denk gelecek. Yani benim burayı tığladığım zaman 38 tane sık iğne elde etmiş olmam gerekiyor ki düz bir birleştirme sağlayabileyim. Şimdi ben 38 tane trabzandan 38 tane sık iğneden 38 sık iğne elde edebilmem için 38'i 2'ye bölüyorum. Yani her birine ikişer battığım için 38'i 2'ye bölüyorum ve 19 elde ediyorum. 19 tane trabzan elde ediyorum. Siz eğer 32 yaptıysanız mesela atıyorum 32'ye böleceksiniz 2'ye 16 trabzan sırası yapacaksınız. Ya da 40 yaptınız, böleceksiniz 2'ye 20 trabzan sırası yapacaksınız. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi dediğim gibi 19 tane elde etmiş olmamız gerekiyor. Benimle birebir aynı sayılarda yaptıysanız eğer. Siz daha fazla yaptıysanız kenarı da aynı şekilde, tabanı da aynı şekilde, ona göre ayarlayacaksınız. 38 tane trabzanım elde ettim. 38 tane sık iğnemi elde etmek için 19 tane trabzan daha ekledim. 27 trabzanımı yaptım. 27'nin sonuna işaretleyicimi taktım. Daha sonra sayıyorum, 19 sıra trabzan sırasını yapıyorum. 19'uncunun sonuna yine işaretleyicimi bakın takıyorum. Daha sonra geliyorum, bakın şuraya kadar birleştirdim bunu. Geliyorum yan parçam için. Yine bu tarafta da 27 sıra trabzan sıram var. Burada da aynı şekilde 27 sıra trabzan sıramı örüyorum. Yani toplamda 73 sıra trabzan sıram ve 36 sıra model sıram oluyor. Şimdi hemen ölçülerini de paylaşayım sizlere. Şöyle hemen ölçtüğüm zaman uzunluğu 57 santim oldu. Eni de 8,5 santim oldu. Bu arada çantama ben astar ekledim. Astarımı da hazırladım tam bu bölümde. Şimdi bakın ön ve arkama göre astarımı kestim. Şöyle. Şu şekilde astarımı ayarladım. Tersten çizgimi şöyle tuttum. Şuradaki payı kesmeyi unutmuşum. Dikerken içerisine alıp keseceğim. Şimdi hemen bunu ayarladım. Çizimimi yaptım. Kenardan dikiş payımı bıraktım. Daha sonra arkada da aynı işlemi uyguladım. Daha sonra geldim yan parçama, bakın tam buradayken yapıyoruz. Çünkü taban kısmına taban kısmına astarını yapacağım. Taban ve yanlara. Üst kısmına, askı kısmına astar yapmayacağım ben. Ekstra sık iğne yapıp birleştireceğiz. Astara gerek kalmayacak yani askı kısmında. Bu şekilde tam bu ölçüdeyken yine bakın astarımı da ölçtüm. 57 santime 8,5'tu. Aynı şekilde ölçerek, kenarda sık iğne tığlamamı yapmadan ölçtüğüm için aynı şekilde ölçerek kalıbımı çıkardım. Bunları daha sonra birleştirme aşamasından önce dikişimi şöyle içine pay bırakarak kenarlara yedirerek dikişimi yapacağım. Parça parça yapacağım. Bütün parçalarıma aynı şekilde şöyle kenardan payımı bırakarak dikişimi yapacağım. En son birleştirmemi yapacağım. Bu şekilde astarlama küçük bir çanta olduğu için daha kolay olacak. Eğer astar yapacaksınız tam bu alandayken, yani şu uzunluktayken astarınızın
ölçüsünü almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Onun da bilgisini vermek istedim. Şimdi hemen başlıyoruz modelimizin bundan sonraki kısmına. Ne demiştim? En son 27 trabzan işaretleyicimi taktım. 27 trabzan sırası daha örmüş oldum. Burada hemen bundan sonra artık askı kısmına geçeceğim. Üst kısmına yan ve tabanı yaptık. Askıya devam edeceğiz. Bu sapa devam edeceğiz. Şimdi hemen buraya tekrar bir işaretleyici takıyorum sonuna. Ama şu sıramı ördükten sonra takmak istiyorum. Hemen bakın 27 sıramı tamamladıktan sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Arkalarda eksiltme yapacağız. Eksiltme yapacağım için 3 zincir değil 2 zincirle dönüyorum. Hemen döndüm. Bakın ipimi üzerine dolayıp yandaki ilk trabzanıma batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir eksiltme yapmış oldum. 2 tane zincir çekerek. Şimdi buraya bakın bunun tam diğer sıramın bitişine takıyorum işaretleyicimi. Buraya taktım. Artık bundan sonrası askı kısmıma geliyor. İşaretleyicilerimizi unutmayalım ki birleştirme aşamasında işimiz daha da kolay olsun. Şimdi tek tek her seferinde saymak zorunda kalmayalım diye. Hemen bakın şimdi bir tane eksiltmemi yapmış oldum 2 zincirle. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Yine bir trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma birer tane trabzan yaparak sıra sonunda bakın bir tane zincirim bir tane trabzanım kalana dek ilerliyorum. Trabzanlarımı yaparak bakın sonunda bir trabzanım ve bir de 3 tane çekmiş olduğum zincirim kalana dek ilerledim. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Yandaki ilk trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi tekrar üzerime dolayıp bakın 3 tane çekmiş olduğum zincirimin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Baştaki zincirimi de saymıyorum demiştim. Eksiltmemi burada yapıyorum. 2 zincirle toplamda 14 tane, şurayı da 1 sayıyorum. 14 tane trabzan elde etmiş olmam gerekiyor. Tepelerini sayarak ilerlerseniz daha doğru sonuca ulaşacaksınızdır. Şimdi biraz daha yaklaştırayım. Hemen bu noktada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Model sırama geçiş yapıyorum. Model sıramda eksiltme yapmıyorum. Şimdi sap kısmından itibaren sırayla saymaya başlıyorum. Buradan itibaren sayıyorum. Birinci sıramı tamamladım. 3 zincirle ikinci sırama geçiş yapmış oldum. Ben ipimi üzerine doluyorum. Bakın dibindeki ilk trabzanıma batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Evet 2 tane trabzan elde etmiş oldum burada. 3 tane zincirim ve bir tane de trabzan yaparak 2 tane trabzanımı elde ettim. Şimdi modelimi kurmaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Yine yarım model kuracağım burada. Hemen bakın buradaki bir sıra atladım. Onun altındaki sıramın ikincisinin ve üçüncüsünün ortasına yine aynı şekilde yarım modelimi kuruyorum. İpimi çektim ve kaydırmamı yaptım. Zincirimin içerisine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen döndürdüm örgümü. İlkine atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Modelimi birebir aynı şekilde kurmaya devam ediyorum. Şimdi başta 2 tane kaldı. Daha önce 3 tane yapıyorduk. Bir tane eksiltmiş olduk. Her iki kenardan da. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. 2 trabzanımdan sonra şimdi tam modelimin arasına girip kaydırmayla bağlıyorum. 6 tane zincir 6 tane sık iğne yapıyorum yine zincirimin içerisine. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen döndüm tekrar bir trabzan atlayıp ikincisine bir ikili trabzan ve yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 5 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar aynı yere bağlıyorum. Tam modelimi oluşturmak için bağlayamadım.
Şimdi kaydırmamı yaptım. Evet. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi de yaptım. Dolaşmış, onu düzelttim. Hemen bakın 6 tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi arkadan bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere diyorum, hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Bakın yine yarım modelimi oluşturacağım. Hemen birinci ve ikinci trabzanımın arasındaki boşluğa batıp kaydırmamı yapıyorum. Çevirdim örgümü. Şöyle artık büyüdüğü için biraz zorluyor. Hemen bu pardon, zincirimin içerisine 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 4 5 ve 6. Hemen bakın, arkadaki ilk trabzanımı atlayıp ikincisine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bakın 2 tane zincir çekmiştim. Onu hiç trabzan olarak saymadığımı söylemiştim. Ona hiç batmadan trabzanımın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Başta ikili trabzanla başladım. 2 tane trabzanla başladım ve sonunda 2 tane trabzanla bitiriyorum ikinci sıramı. İkinci sıramı da tamamladım ve yine 2 zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Eksiltme sıramda arka tarafımda hep 2 zincir çektim. Şimdi son eksiltmemi de bu sıramda tamamlayacağım. Hemen bakın 2 tane zincirimi çektim. Dibindekine değil, hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın, yandaki modelimin tam tepesine denk geldi. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmek elde ediyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bu sefer 2 tane eksiltme yapmış oldum başta. Yani 14 olan sık iğne sayımı bu sıramda 10'a çıkaracağım. 10'a düşüreceğim. 2 bu taraftan 2 bu taraftan eksiltme yaparak. Şimdi üçünü birlikte toplamış oldum. Baştaki 2 tane zincirimle beraber. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanlarımı yaparak sonda 2 tane trabzanım ve bir de zincirim kalana dek ilerliyorum. Evet, trabzanlarımı yaparak sonda 2 tane trabzan boşluğum ve bir de zincirimin olduğu yer kalana dek ilerlemiş oldum. Şimdi hemen bakın modelimin tam tepesine denk gelmiş oldum. Batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki 3 tane zincirim vardı. Onun tepesine de batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmek elde etmiş oldum. Hepsini birlikte topluyorum. 2 tane eksiltmemi yapmış oldum. Burada şimdi kafanız karışmış olabilir. 3 tane ilmeğimiz olmuştu. Çünkü 2 tane zinciri yapmıştık başta. Ondan kaynaklanıyor. Herhangi bir kafa karışıklığı olmasın. Şimdi 14 olan trabzan sayımı bakın. Şuradan saymıyorum. Şu üçünü birlikte topladım. Trabzanımdan başlayarak saydığım zaman tepelerinden dediğim gibi sayarsanız doğru sonuca ulaşacaksınız. 1 burada, 2 burada ve arada da 1 burada, 1 burada, arada da 8 tane trabzanımla birlikte 10 tane trabzan elde etmiş oldum. Şimdi artık eksiltmemi burada bitiriyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bundan sonra aynı şekilde 10 tane trabzanla ilerleyeceğiz. Şimdi hemen bu bitirdiğim yere şuraya işaretleyicimi takıyorum. Karışıklık olmasın diye. Bundan sonra tam bitirirken tekrar aynı işlemleri uygulayacağız. Nerede başlayıp nerede bitirdiğimizi de bilelim. Ona göre hareket edelim. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Modelime başlıyorum. Bakın şuraya batmıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum.
Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimin üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Başta 3 tane zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Artık sadece yanlardakileri attık. Tam model yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ben 3 tane trabzanımı yaptım. Modelimin arasındaki iki trabzanın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen bakın bu noktada zincirimin olduğu boşluğa 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Hemen çevirdim. Bakın ilk trabzanıma değil yanındakinin tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arada 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen geliyorum bakın. Aynı yere batıyorum. Kaydırmamı yapıp zincir boşluğuma 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir trabzan atlayıp ikincisine tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurada kafanız karışmasın, zincirimizi saymıyorduk. Sadece bu üçün topladığımız trabzanı sayıyorduk. Ve üçüncü trabzanımı da trabzanımın tepesine yapıyorum. 3 tane başta trabzan modelimi kurdum. 3 tane sonda trabzan elde etmiş oldum. 1, 2 ve 3 zincir çekip arka sırama geçiş yapıyorum. Şu anda 5. sırama geçişimi yaptım. Hemen yanındaki ilk trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Dibine değil yanındakine. Hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Modelimin üzerine ikili trabzanımı yapıyorum. Yanındakine yine ikili trabzan. Yanındakine ikili trabzanımı yapıyorum. Modelimin üzerine ikili trabzanımı yapıyorum. Yanındakine ikili trabzanımı yapıyorum. Ve yanındaki trabzanıma ikili trabzanımı yapıyorum. Sonunda bakın çekmiş olduğum 3 tane zincirim var. Onun tepesine de batmayı unutmuyorum. Ve yine ikili trabzanımı yapıyorum. 10 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çekip model sırama geçiş yapıyorum. Burada yine aynı alt kısımda yapmış olduğumuz işlemin aynısını uygulayacağız. Hemen bakın dibindekine değil yanındaki ilk trabzanıma batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine ikili trabzan yapıyorum. Başta 3 tane trabzan elde etmiş olduğum zincirimle birlikte. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen bakın modelimin arasındaki trabzanlarımın arasındaki boşluğa tığım batıp kaydırmamı yapıyorum. Döndüm zincir boşluğuma 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Döndüm arkadaki bir trabzanımı atlayıp ikincisine batıp 2 tane trabzan yapıyorum yan yana. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batarak kaydırmamı yapıyorum. Ve zincir boşluğuma 6 tane sık iğnemi tamamlıyorum yine. 3, 4, 5 ve 6. Hemen bakın arkadaki birini atlıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan, yanındakine bir ikili trabzan ve son olarak zincirimin tepesine de bir tane ikili trabzanımı yaptım. 3 trabzan, 3 trabzan arada bir model. Bu şekilde ilerliyorum. Şu anda kaçıncı sıramdayım? 6. sıramda tamamlamış oldum. 3 zincir çekip arka kısmını dönüp 10 trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekip ön kısımda modelimi kuruyorum. 3 trabzan, bir model, 3 trabzan şeklinde ilerleyerek yeteri uzunluğa gelene kadar böyle devam ediyorum. Evet, 3 eksiltme sıramdan sonra 17 sıra, 17 trabzan sırası bu şekilde ilerlemiş oldum. Bakın
17 trabzan sırası ilerlemiş oldum. Toplamda şuradaki işaretleyicimden sonra 20 sıra örmüş oldum askım için. Hemen şimdi bakın arttırmaya başlayacağım. Son olarak model sıramı yaptım. Kaç adet modelim oluştu? Hemen bakın teke düşürdükten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane model elde etmiş oldum teke düştükten sonra. Hemen bakın bu noktada 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen bakın 3 zincirimi çektim. Yanındaki diyorum, dibindeki ilk bakın trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Arttırma yapacağım burada. 3 tane zincirimi çektim. İlk 3 zincirimin bir trabzan sayılıyor. Hemen yanına dibine bir ikili trabzan yaptım. 2 tane oldu. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. Bununla birlikte baştaki zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 2 tane arttırma yapmış oluyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki bakın trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen bakın modelimin olduğu yerdeyim. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Sonda 3 tane zincirim kalmış oldu. Her bir trabzanıma birer tane ikili trabzan yaptım. Başta 3 tane battım. Yine bakın sonda zincirimin üzerine de 3 tane ikili trabzan yapacağım. İpimi üzerine doladım. Buradaki zincirimin içerisine 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. Yine 2 burada arttırmamı yapmış oldum. Toplamda 4 tane arttırma yaptım. 10 tane ikili trabzanım vardı. 14 tane ikili trabzan elde etmiş oldum sıramın sonunda. Şu an 21. sıramı tamamlamış oldum. 1, 2 ve 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Şöyle. Hemen bakın burada model sıramı yapacağım. Artık bir modelde bir yarım, bir tam model, bir yarım, bir tam, bir yarım şeklinde ilerleyeceğim bu kısımda. 3 tane zincirimi çektim. Bakın yanındaki ilk trabzanım, dibindekine değil, yanındaki ilk trabzanıma bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen modelimi kurmaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum bu noktada. Modelim için bakın hemen bir trabzan sırası atlıyorum. Bir önceki trabzan sıramın ikinci trabzanı ile üçüncü trabzanın arasındaki boşluğa, bakın şuraya tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Şimdi örgümü çevirip bu noktaya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü tekrar düzelttim. Bir trabzan atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın yarım modelimi oluşturmuş oldum. Hemen bu noktada tekrar model yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın tam modelimin arasındaki boşluğa, iki trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Örgümü çevirdim. Zincirimin olduğu yere 6 tane sık iğne yapıyorum yine. 3, 4, 5 ve 6. Hemen örgümü çevirdim. Bakın bir trabzan atlayıp ikincisinin tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ben tekrar modelimi kuracağım. Yarımını kurmuştum. Diğer yarısını da yapıp tam modele tamamlayacağım. 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum.
Örgümü çevirdim. Zincirimin içerisine 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Bakın ilk trabzanımı atlayıp ikinci trabzanın tepesine bir ikili trabzan, yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonunda 3 tane trabzanım kaldı zincirimle beraber. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın yarım trabzan, yarım model yapacağım yine. Hemen bakın bir sıra atlıyorum. Bir trabzan sırası, ikinci trabzan sıramın birinci ve ikincinin arasındaki boşluğa tığımı batıp ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yine zincirime 6 tane sık iğne oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Örgümü çevirdim. Sonunda dediğim gibi 3 tane trabzanım kaldı. 2 trabzan, 1 zincir. Şimdi ilk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum ve bakın sonunda zincirimin tepesine de bir tane ikili trabzan yapmış oldum. 22. sıramı da bu şekilde tamamladım ve artık bitirdim. Başta 2 trabzanla başladım. 3 zincir, 1 trabzan, sonunda 2 trabzanla bitirdim. Şimdi artık zincirimi çekip hemen kenar tığlamalarına geçiş yapıyorum. Dönüyorum, bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğuma bir sık iğne, aynı yere bir sık iğne daha. Hemen yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir sık iğne ve bir sık iğne daha. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne ve bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzan boşluğuma ikişer tane sık iğne yaparak tüm bakın kenarlarda trabzan zaten tüm boşluklarımı bu şekilde ilerleterek etrafını dönüyorum taban kısmına kadar. Burada yine her bir trabzanımızın tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. 16 tane trabzanımız vardı. 16 tane sık iğne elde ediyoruz. Dönüyoruz yani kenarda yapmış olduğumuz gibi. Bu arada zincir ve trabzanımızın tepesine de batıyoruz. Şuradaki boşluklara da batıyoruz. 18 tane trabzan 16 tane 16 ile başlamıştım. Evet 16 tane sık iğne elde ediyoruz. Dönüyoruz daha sonra kenardaki yine trabzan boşluklarına ikişer tane sık iğne yaparak geliyoruz. Kenar kısmımızda yine dediğim gibi trabzanlı olduğu için her bir trabzanıma ikişer tane batarak ilerliyoruz. Daha sonra geliyoruz en köşe, en üst sıramıza geldiğimizde burada bir arttırma yapacağız. Onun için buluşuyoruz. Evet, tüm etrafını tığım çıktı. Sık iğnelerle ilerleterek bakın en baştaki sıramın en üst sırama kadar ilerledim. Şimdi bunu burasıyla bu kısımla birleştireceğimiz için sayılarını eşitlemek istiyorum. 14 tane trabzanım vardı burada. Burada da 16 tane trabzanım vardı. Şimdi bunu 16'ya çıkaracağım. Hemen bakın son trabzanımın olduğu yerdeyim. Burayı da göstermek istedim. Burası biraz dönük kalıyor. Burayı unutmuyoruz. 3 tane zincirimin olduğu yerdeyim yani. Bu boşluğa da batıyorum. Bir sık iğne ve 2 sık iğne yapıyorum. Kenardaki son sık iğnelerimi yapmış oldum. Şimdi zincirimin tepesine de bir sık iğne yapıyorum. Burası benim şu kısım bitiş. Şurası üst kısmının başlangıç noktası. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Yani 16 sık iğne elde edeceğim. İlk sık iğnem bu. 16 sık iğnemin ilki. Hemen aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Çift batmış oldum. Arttırmamı yapmış oldum. Bir tane arttırma yaptım. Geldim şimdi modelimin üzerindeyim. Şöyle çekip hemen bakın şuradaki modelimin tam tepesine tığımı batıp sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Modelimin olduğu yerdeyim. Şöyle çevirdim. Bakın modelimin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Modelimin olduğu yerdeyim. Modelimin tepesine bir
sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın modelimin olduğu yerdeyim. Modelimin tepesine sık iğnemi yaptım ve yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Başta 2, sonda 2 tane sık iğnem, trabzanım vardı. Şimdi burada arttırmamı yaptım. Bakın son trabzanımın olduğu yerdeyim. Son trabzanımın üzerine bakın. Burada 2 tane sık iğne yapmıştım. Burası benim başlangıç noktam. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Bu arada iğnemi aldım geldim hemen. Bakın son trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Şuraya ne demiştim? 2 tane sık iğne yaptım. Trabzanım arada kalmış oldu ama bakın tepesi burada duruyor. Buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Şu anda baştan itibaren 15 tane sık iğne elde etmiş oldum. Burada ipimi koparıp bir ilmek yapacağım. İlmeği iğnemle yapıyorum. Biraz şöyle uzatıyorum. İpimi kesiyorum tam ortadan. Bakın şimdi tam sık iğnemin olduğu yerdeyim. Buraya iğnemi takıyorum. Bitişimi yaparken ilmeklerim de eşitlensin istiyorum. Bakın şurası benim başlangıç noktam. Bir zincir çekip bir sık iğne yapmıştık. Hemen ilk sık iğnemin tepesi, yan kısımdaki. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Baştan itibaren 15 tane sık iğne olmuş oldu. Şimdi buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere iğnemi batıyorum. Önden arkaya doğru batıyorum. Daha sonra şöyle çektikten sonra bakın yapmış olduğum son sık iğne 15. sık iğnemin şöyle ortasından batıyorum. Arkaya doğru. Makrome ip olunca bazen böyle bir yerine batmış oluyoruz. O yüzden sıkıntı oluyor. Hemen bakın çekiyorum arkaya doğru. Bir ilmek daha elde etmiş oldum. 16'ya tamamlamış oldum yani. Şimdi şuraya tekrar işaretleyicimi takayım ben. Yerimi kaybetmemek için. Burası yan kısmı. Şu 16. sık iğne. Hemen bakın çektim. Daha sonra arkasından gizleyerek ipimi artık koparıyorum. Ve yan taban ve askı parçam aynı anda hazırlanmış oluyor. Artık bu aşamada astarımızı yapabilirsiniz. Astarı yaptıktan sonra artık birleştirme aşamasına geçeceğiz. Birleştirme aşamasından önce de bakın askımızı yaptık. Askımızın iç kısmına sık iğne yapacağız. Orijinalinde de vardı. Sık iğne ile hem daha tok bir görüntü elde edeceğiz. Bir parça oluşturup birleştireceğiz. Yani çantamız toplamda 4 parçadan oluşacak. İç kısmını da yapmak için hemen geliyoruz. Bu ipimi arada gizleyip hemen sık iğneme başlayacağım. Daha sonrasından astarımı da yapacağım ve birleştirme için geleceğim. Önce şu iç kısmımızı bir hazırlayalım. Evet, şimdi iç kısmımın sap kısmımın içini hazırlamak için geldim. 16 tane zincir çektim. 16 zincirimi neye göre çektim? Bakın şurada bitiş kısmımda tam tabanımın bitişinde 16 tane trabzanım vardı. Aynı ölçüye denk getirebilmek için 16 tane zincirimi çektim. Bir tane de üst sırama çıkmak için zincir çekiyorum. 17 zincir çekmiş oldum. Hemen bakın arka kanadını çevirerek yine 16. zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirime birer tane sık iğne yaparak 16 tane sık iğne elde ediyorum. Evet, 16 tane sık iğnemi birinci sıramda elde etmiş oldum. Bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda artık eksiltme yapacağım. Hemen dibindeki bakın ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak bir tane eksiltme yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak sonda 2 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, sonunda bakın 2 tane sık iğnem kalmış oldu. Hemen bu noktaya
bakın 2 tane sık iğnemin ilkine tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki son sık iğneme de batıp ipimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Başta ve sonda birer tane eksiltmemle 12 tane sık iğne 14 tane sık iğneye düşürmüş oluyorum. 16 olan sık iğneme bir zincir çektim. 3. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıramda her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Evet, 3. sıramda da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak tamamlamış oldum. 14 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine bir eksiltme yapacağım. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak köşede 2 tane, sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak bakın sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalana dek ilerledim. Şimdi bu noktaya hemen batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Son sık iğneme de batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. 12 ilmeğe düşürmüş oluyorum. Şimdi bir tane zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5. sıramda da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 12 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Evet, 5. sıramda da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak tamamladım. 12 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. Bir zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. Artık bu benim son eksiltmem. Hemen bakın dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi tamamlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum ve sonunda 2 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. 3 kaldı ve 2. Bakın sonunda 2 tane sık iğnem kaldı. İlkine batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Buradaki ilmek sayımı 10'a düşürmüş oluyorum. Hemen bakın 6. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum ve 7. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıp bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Yine 10 sık iğnemi bu şekilde tamamlıyorum. Bir zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine 10 sık iğnemi örerek ilerliyorum. Bu şekilde bakın tam köşe kısmı tam ölçülerde olmuş oldu. Bir sırada sık iğne sırası, tabii ki kenarına gideceğiz. Bu şekilde sık iğnelerimi de tamamlamış oluyorum. Bakın 10 tane sık iğnemle yeter uzunluğa gelene kadar ilerliyorum. Daha sonrasında tekrar bir köşe kısım için arttırma yapacağız. Bu şekilde 10 sık iğnemizi yeter uzunluğa gelene kadar örelim. Evet, iç askımda yeter uzunluğa kadar geldim. Şu anda 38. sıramda tamamlamış oldum. Toplamda 38 sıra baştan itibaren 38 sık iğne sırası örmüş oldum. Şimdi arttırmalarıma tekrar başlayacağım. Kenarda alt kısımda eksiltme yapmıştık. Şimdi tam tersi olarak arttırmayla bitireceğiz. Şimdi ben bu sayımı neye göre ayarladım? Toplamda 43 sıra öreceğiz bunu. Şu anda 39. sıramın başındayım. 38. sıramı tamamladım. 43 sıraya tamamlayacağım. 43 sıramı neye göre ayarladım? Şimdi bakın burada dış askı kısmımızda, modelli kısmımızda toplamda 22 sıra trabzan sırası örmüştük. Arttırmalarımızla beraber, arttırma ve eksiltmelerimizle birlikte 22 sıra örmüştük. Şimdi her bir trabzanım 2 sıra sık iğneme denk gelmiş oluyor. O yüzden 22'yi 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptım, 44 elde ettim. Şimdi bu 44 trabzanımı da nasıl 43'e düşürdüm. 44 trabzanımı da bakın burada üst kısmına sık iğnemi yaptım. Üst kısmına yaptım ama bakın birleştirirken alt kısmında şuradaki kısımdaki sık iğnemi yapmıyorum. O yüzden bir sıra sık iğne eksik yapacağım. Bunun kenarında sık iğne tığlaması yapacağım için hem bu tarafa hem bu tarafa
sık iğne yapacağım. O yüzden bir sıra eksik yapıyorum ki alttaki sık iğnemi de geçtiğim zaman şu kısımla aynı eşitliğe ulaştırmış olabileyim diye. Şimdi o yüzden eğer burada kaç sıra yaptıysanız, atıyorum 22 değil de 20 sıra yaptınız. 22 ile çarpacaksınız. 40 elde edeceksiniz. Eksi 1 yapacaksınız. 39 sıra da bitireceksiniz. Ya da 24 yaptınız. 2 ile çarpacaksınız. 48 elde edeceksiniz. 1 eksilteceksiniz. Çarptıktan sonra 1 eksilteceksiniz. 48 eksi 1 yapacaksınız. 47 sırada bitirmiş olacaksınız. Benim için bu ölçü yeterli oldu. Orijinal ölçülere yakın yapmaya çalışıyorum. Askının ölçüsü yoktu ama görsele göre bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi 38 sıra tamamladım. 39. sıramın başındayım. Artık arttırmalara başlıyorum. 39. sırama geldim. 5 sıra arttırma yapacağım. 5 sıra sonra bitireceğim. 43 sıraya tamamlamış olacağım. Şimdi bir zincir çektim. 39. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda hemen arttırma yapacağım. Hemen bakın dibindeki ilk sık iğnemi batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum ve çiftimi oluşturmuş oldum. Arada her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğnemi örüyorum ve bakın sonunda bir tane sık iğnem kalana dek her bir sık iğnemi arttırma, eksiltme yapmadan birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın sonunda şunu artık çıkarayım. Sonunda bir tane sık iğnem kaldı. Buraya da tekrar batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Çift sık iğne yapmış olduğum 2 tane sık iğne yaptım. 2 başta, 2 sonda, arada da 8. Yani bir kenarda, bir diğer kenarda arttırmamla birlikte 10 olan sık iğnemi 39. sıramda 12'ye çıkarmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve 40. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 40. sıramda 12 tane sık iğnemi örüyorum. Arttırma, eksiltme yapmıyorum. Bir sonraki sıramda arttırmam için geliyorum. Evet, 40. sıramı da tamamladım. Arttırma, eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemi örmüş oldum. Bir zincir çekip 41. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine arttırma yapacağım. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Bir çift sık iğne yapmış oldum. Yanındaki tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak sıra sonunda bir tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, 41. sıramda da bakın başta bir arttırma yaptım, çift battım, daha sonraki tüm sık iğnelerimi ördüm ve sonunda bir tane sık iğnem kalana dek ilerledim. Buraya da yine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. 12 olan sık iğnemi 14'e çıkarmış oldum. Bir başta bir sonda arttırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve 42. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 42. sıramı da tamamladım. Artık bir tane zincir çekip 43. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramı da burada tamamlayacağım artık. Hemen bakın dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. Hemen bakın yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Çiftimi oluşturdum. Aradaki tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak sıra sonunda bir tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, sonunda bir tane sık iğnem kalana dek tüm sık iğnelerimi ördüm. Başta bir arttırma yapmıştım. Şimdi hemen sonunda da tekrar bir arttırma yapıyorum. Dibindeki bakın son sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum ve çiftimi oluşturmuş oluyorum. Bir önceki sıramda 14 olan sık iğne sayımı bu sıramda 16'ya çıkarmış oldum. Ve sondaki sık iğne sayıları buradakiyle askımdakiyle burası eşitlenmiş oldu. Hemen bakın bu noktada artık kenar tığlamalarına başlayacağım. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Bakın şuradaki iki sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya hemen bir işaretleyici takıyorum. Başlangıç noktamı belirlemek için. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bakın sık iğne boşluğuma, iki sık iğnemin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum.
Yanında yine 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Yine bakın 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa 1 sık iğne. 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa 1 sık iğne. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak şuradaki köşe noktama kadar ilerliyorum. Evet, baştan itibaren sık iğnelerimi yaparak işaretleyici taktığım yerle birlikte toplamda 43 tane sık iğne yapmış oldum. Bakın şurada sonda bir sık iğnemin arasındaki boşluk kalana dek ilerledim. Şimdi buraya da batıyorum. Kafanız karışmasın diye bu kısmı da göstermek istedim. Bakın son 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa battım. Son olarak şuradaki 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa da batıyorum ve 42. sık iğnemi buraya yapıyorum. Hemen bakın. Şurada zincirimin olduğu yer vardı. Sık iğneler yapmıştık üstüne. İlkine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 43 sık iğne yapmış oldum bu kenarımda. Hemen bakın yapmış olduğum sık iğneme tekrar işaretleyicimi takıyorum. Şimdi dönüyorum şu kısma. Buraya tekrar batıyorum. İlk sık iğnemi buraya alıyorum ki 16'ya tamamlayabileyim bu kısmı da diye. Tekrar batıyorum. Bakın son ilk yapmış olduğum zincirimin yine üzerine aynı yere tekrar battım. Bir sık iğne daha yaptım. Bu ikinci sık iğnem benim taban kısmımda kalmış oldu. Hemen yanındakine geçiyorum. Zincirimin arka kanadına bir sık iğne de buraya yapıyorum. 16 tane vardı. Yine 16 taneyi tamamlıyorum burada. Hemen yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde son sık iğnemin olduğu yere gelene kadar ilerliyorum. Evet, köşemden itibaren sık iğnelerimi yaptım. Bakın işaretleyicimi saymadan işaretleyicimden sonra toplamda 15 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bakın son sık iğnemin olduğu yerdeyim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum ve 16.'yı elde etmiş oluyorum. Şimdi aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bunu yan kısmım için kullanacağım. Buraya tekrar bir işaretleyici takıyorum. İkincisine yapmış olduğum 2 sık iğnenin çift batmıştım son sık iğnemin üzerine, ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Ben bakın çevirdim. Burada 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki bakın yine 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yanında yine 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa bir sık iğne, 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa bir sık iğne, 2 sık iğnemin arasındaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde yine her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak köşe kısmına kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşe kısmına kadar geldim. Şimdi bakın bu işaretleyici taktığım yerden itibaren burasıyla birlikte toplamda 43 tane sık iğne elde etmiş oldum. Son bakın 2 sık iğnemin arasındaki boşluğuma gelene kadar. Şimdi bakın buraya da ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Buraya yine 2 tane batacağız. İlkini yan kısma sayıyorum. 44'e tamamlamış oldum bu kısmı. Hemen aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci yapmış olduğum sık iğnemi üst kısımda sayıyorum. Şimdi her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar ilerliyorum. Evet, şimdi son sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Toplamda bakın işaretleyicimden sonra işaretleyicimi saymadan 16 tane sık iğne elde etmiş oldum. Son sık iğnemin olduğu yere kadar. Şurası kafanızı karıştırmasın. Burası bizim zincir kısmımız. Bir tane zincir çekmiştik. Şimdi bakın burada baştan itibaren ne yaptık? 43 tane sık iğne yaptık. Bu tarafta 44 yaptık. Normalde toplamda 22 sıra sık iğne sırası elde etmiş olduk. 44 sık iğne elde ettik. Bu tarafta burası 43. Şimdi bunu 44'e tamamlayacağız yine. Onun için bakın son sık iğnemi yaptıktan sonra zincir falan çekmeden hemen ipimi şöyle biraz uzatıyorum. Çekip ipimi kesiyorum. Şimdi dikiş yöntemiyle kapatacağım. Hem de ilmek açmış olacağım bir tane. Şimdi iğnemi aldım. Tığlı da yapabilirsiniz. Ama iğneyle çok daha rahat oluyor. Arka kanada falan da battığımız için hem gizlerken de daha büyük kolaylık oluyor. Hemen bakın. Şimdi son sık iğnem şu şekilde duruyor. Zincir falan çekmedim olduğu gibi. Şimdi bakın burada işaretleyicimin olduğu yere iğneme batıyorum. Önden arkaya doğru bakın. İlk yapmış olduğum sık iğnemi şu şekilde batıyorum.
arkaya doğru alıyorum. Daha sonra şöyle elimle bir düzeltip iğnemi, bakın son yapmış olduğum sık iğnemin ortasından arka kanadını da alarak batıyorum. Şöyle battım. Tam ortasından. Net gözüküyordur inşallah. Şöyle. Tam ortasından batıyorum. İpimi çekiyorum. Şöyle sıkıladım. Bakın bir tane daha ilmek açmış oldum. Şimdi buraya yapmış olduğum ilmeğin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Yan kısma sayılıyor. 44'e tamamlamış oldum burayı da. Hemen arkadan da ipimi gizliyorum. Ve artık bu parçamı da bitirmiş oluyorum. Ve bununla birlikte çekemedim. Bununla birlikte tüm parçalarımı tamamlamış oldum. İğnemizi bırakmıyoruz ve birleştirme aşamasına geçiş yapıyoruz. Evet, tüm parçalarımı tamamladım. Ben şu şekilde birleştirmemi yaptım bir tarafımın. Parçalarımı tamamladıktan sonra bakın şu şekilde astarımı yaptım. İç kısmına da fermuarımı diktim. Astarım ve çantamın arasına astarımı birleştirirken fermuarımı da birleştirdim. Diğer parçalarımı da dediğim gibi hepsini hazırladıktan sonra hafif bir buharlı ütü tuttum. Daha düzgün olması için ve birleştirmemin bakın şu şekilde bir tarafını yaptım. Şöyle bakın gayet düzgün bir birleştirme oldu. Diğer tarafını hep birlikte yapacağız. Fermuarlarımı ben önceden dikiyorum. Daha sonra fermuarımı takıp kenar kısımdan iyice sıkılıyorum. Bu şekilde benim için daha kolay oluyor. Sizlere de bir yöntem olsun. Dediğim gibi bu şekilde bir tarafının birleştirmesini yaptım. Hep birlikte iğnemizi ve ipliğimizi alalım. Dikiş tekniğiyle birleştireceğim. Çünkü bakın sık iğne kısmı daha düzgün duruyor ve orijinalinde de bu şekilde yapıldığı için ben de dikiş tekniğiyle yapacağım. Hemen parçalarımızı alıyoruz ve dikişimiz için geliyoruz. Evet, iğneme ipliğimi geçirip geldim. Hemen şöyle biraz uzatayım. Evet. Şimdi şu köşeden başlayacağım. Diğer tarafta da aynı işlemi uygulayacağınız için ben ekstra göstermek istemedim. Bir tarafı diğer tarafla birebir aynı yapacaksınız. Şimdi bakın köşemdeyim. Buraya ben bir işaretleyici takmıştım. Buradaki işaretleyicim şuradaki sık iğnemin sonuna denk geliyor. Yani 16 tane sık iğnem vardı burada. 16'sının sonuncusuna denk geliyor. İşaretleyicimden başlamıyorum. Hemen yanındaki bakın. Şuradan alayım hatta. Yanındaki işaretleyicimin yanındakinden değil, bir yanındakine batıyorum. Şöyle. Şu ipimi de arada yürüteceğim. Hemen bakın yanındakine tekrar batıyorum. Arkadan öne doğru battım diğerine. Önden arkaya doğru batıyorum buna. Bu kısmın arkasına doğru almış oldum yani. Hemen bakın, geldim köşeme. Buradaki işaretleyicim yan kısmıma ilk denk gelen yere takmışım. Onlara özellikle dikkat edelim ki yanlışlık olmasın. Bakın yana denk gelen ilk sık iğnem trabzanıma denk gelen, diğeri şuradaki üst kısma denk geliyor. Zincirimin üzerine ya da trabzanımın tepesine denk gelmiş oluyor. Hemen bakın burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere iğnemi batıyorum. Önden arkaya doğru yine battım. Şöyle birbirine geçiriyorum. Şu şekilde. Bakın, iyice sıkıladım. Daha sonra hemen yandakine bakın. Arka kısmındaki ön parçamdakinin yanındakine batıyorum. Ve biraz daha yakınlaştırırsam daha iyi olacak sanki. Ve hemen bakın yanındaki karşısında batmış olduğum birleştirdiğim yerin yanındaki sık iğneme batıyorum. Bu sefer arkadan öne doğru alıyorum. Sıkılıyorum. Daha sonra tekrar dönüyorum. Yandaki sık iğneme geliyorum. Ve karşısındakine. Bakın ipim bu taraftayken buradan batıyorum. Ve karşılıklı alıyorum. Hemen bakın bu tarafta ipim. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Yanındakine batıyorum. Ve karşısındakine batıyorum.
yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Dikişim tamamen bundan ibaret. Bu şekilde köşeme kadar geliyorum. Köşemde de yine işaretleyicime göre zaten ilmeklerimizin hepsi birebir aynı olduğu için denk gelecektir. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Denk gelecektir. Köşeye kadar dikiş tekniğiyle bir yana karşılıklı olarak batarak ilerliyorum. Köşeme geldim. Taban kısmını da yine taban kısmımla birleştiriyorum. Yine dönüyorum. Aynı şekilde diğer taraftan buradaki köşeme kadar ilerliyorum ve burada tekrar birleştirmemin devamı için geliyorum. Evet, birleştirmelerimizi yaparak dikişimizle köşeye kadar geldik. Tüm etrafını birleştirdik. Siz diğer tarafı birleştirdikten sonra ipinizi koparabilirsiniz. Diğer tarafı da birleştirdikten sonra hemen bakın şu köşeden, boşta olan köşeden başlayacaksınız. Yine mesela diyelim bu tarafı birleştirdiniz. Birleştirmenizi tamamladınız. Daha sonra döndünüz. Yine şu köşeden başlamanız gerekiyor. Yani boşta olan köşeden başlayın. Şuraya kadar getirin. Şimdi burada ayrı bir işlem yapacağız. O yüzden özellikle bilgisini veriyorum. İkinci tarafında ilkini birleştirdikten sonra ipinizi kopardınız. İkinci tarafında birleştirmesini yaptınız. Bu kısma kadar geldiniz. Bu köşeye kadar, dolu olan köşeye kadar, boş olan köşeden başlayarak ilerleyeceksiniz. Burası önemli bir kısım. Ya da hani ip ters yaptınız diyelim, ipinizi koparabilirsiniz ama bu şekilde direkt geçiş daha iyi olacaktır. Hemen bakın, şimdi köşeme kadar birleştirdim. Üst kısımda 8 tane sık iğnem kaldı. Şurada bakın. Şuradaki boşluğumda 8 tane sık iğnem kaldı. Biraz daha kamerayı yakınlaştıracağım hemen. Daha detaylı görmeniz gerekiyor. Bu kısım önemli. Şimdi şurada fermuarımız vesaire diktik. En tepede 8 tane sık iğnemiz var. 2, 4, 6 ve 8. Bakın boşta. Şimdi alıyoruz iç kısma kullanacağımız parçamızı. Bakın burada. Düz kısmını ayarladıktan sonra bakın 8 sık iğne. Şimdi şurada var. 8 de diğer tarafta var. 8 tane de bu tarafta var. İki parçamda da aynı eşitlikte sayılarım var. Şimdi ne yapıyoruz bu noktada? Şöyle bir düzelteyim. İç kısımdaki askımı. Şurada da bakın küçük içine örmüş olduğum parçam var. Burada da 16 tane sık iğnem var. 8'ini sol tarafa, 8'ini sağ tarafa kullanacağım şimdi. Şimdi hemen şu köşeden başlıyorum birleştirmeme. Döndüm. Birleştirmeme başlayacağım. Bakın ilk şurayı yaptıktan sonra şuradaki ilk sık iğneme batıyorum. Daha sonra dönüyorum. Buradaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 16.'nın ilki. İpimi çektim ve hemen sıkıladıktan sonra yanındaki sık iğneme batıyorum. Aynı yöntemle ilerliyorum ve karşısındakine batıyorum. İkinciye battım. İpimi çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum ve karşısındaki bakın üçüncüye batmış oldum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. Bakın yanındaki en son battığım yer burası. Hemen onun yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. İpimi çektim ve sıkıladım. Yanındakine batıyorum ve bakın karşısındakine batıyorum. İpimi çektim. Hemen yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Şuraya takıldı. Çekiyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Fermuarımı şimdi takmayacağım. Şu taraftan takacağım. Daha kolay olsun işim diye. Taktım şurayı. Düzeltirim sonra. Evet, bakın bitirmiş oldum köşeye kadar. Şimdi ne yapıyorum? Biraz daha yakınlaştıracağım. Şimdi dönüyorum. Bakın diğer parçama. Buradan birleştirmeme devam ediyorum hemen.
Geldim, bakın en son buraya batmışım ve şuraya batmışım. Şimdi buradan tekrar şu tarafa geçip yapacağım ki arada boş ipim gözükmesin diye. Bakın en son buraya battım. Tekrar geriye dönüyorum. Şuraya tekrar batıyorum. Karşılıklı olarak battım. Bir öncekine yani. Hemen döndüm. Bakın en son şuraya batmıştım. Sondan sayayım yine. 4, 6 ve 8. Evet. Bakın 8.'ye. Şuraya. En son şuraya batmıştım. Daha sonra döndüm. Bu kısmı batıp çıkardım. Ve bakın bir atlayıp diğerine batıyorum. Yönümü bu tarafa getirmek istediğim için, sizinki eğer buradaysa o şekilde devam edebilirsiniz. Ekstra böyle bir işlem yapmanıza gerek yok. Hemen buraya battım. Bakın. Çekeyim şurayı. Daha kolay olacak. Çektim. Ve karşısındaki bakın. Şuradan sayıyorum. Boştakileri. Şurayı birleştirmişim. 2, 4, 6 ve 8. Bakın 8. burada. Buraya yine şöyle batıyorum. Ve çekiyorum. Şimdi hemen dönüyorum, yanındakine batıyorum. Ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Şurası boşta kaldı. Daha sonra telleyeceğim. Hemen karşısındakine batıyorum. Hep o işlemleri en son yaparım. Birleştirdikten sonra, fermuarımı da taktıktan sonra. Evet, bakın yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve bakayım şurası doğru mu? Evet. Ve karşısındakine. Ay. Batamadım. Yanlış yere batmışım arkadaşlar. İşte hemen şuradan belli oldu. Evet, bakın şuraya batmam gerekiyordu. Atlamışım. Evet. Yanındakine ve yine karşısındakine battım, bakın. Tekrar sıkılamak adına köşe kısmıma tekrar bakın karşılıklı olarak batıyorum. Ve yine karşılıklı olarak batıyorum. Ve bu tarafa geçmiş oldum. Bakın şu kısmı bitirdim, tamamladım artık. Şöyle birleşmiş oldu. Şimdi artık işaretleyicimi çıkarıyorum. Buradan itibaren şimdi şu iki sapımı birleştirmeye başlayacağım. Şöyle bir hemen yanındakine batıyorum ve bakın karşısındakine batıyorum. Daha sonra bakın şuradaki boşluğu kapatmak için şuradan bir geri geliyorum. Batıyorum. Ve daha sonra şuraya da batıyorum. Ay, taktım iğneyi sürekli. Ve burayı da çekip kapatıyorum. Tekrar bakın şuradaki ilk yandaki ilk sık iğneme ve karşısındaki ilk sık iğneme batıyorum. Ve sıkılıyorum. Bakın oradaki boşlukta kapanmış oldu. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve karşısındakine geçiyorum. Çekiyorum. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde birleştirmelerimi yaparak köşe kısmıma kadar, buradaki köşeye kadar ilerliyorum. Evet, kenar birleştirmelerimi yaparak köşe kısmına kadar geldim. Şimdi artık bakın şöyle kıvırıyorum. Tabii şurada potlaşma oluşuyor şu anda. Şöyle kıvırdım.
Daha sonra dönüyorum. Şuradan devam edeceğim. Şu öndeki parça, sık iğneli parçamı yine şu kısma birleştireceğim. Bakın hemen şöyle döndüm. Tekrar şuradan alıyorum. Arkada kaldı ipim çünkü yine. Çekiyorum öne. Bir atlayıp ikincisine batıyorum. Bakın. Ben şimdi şuradan başlayacağım birleştirmeye, bakın. Hemen karşılıklı olarak bakın, ilk şurası değil, şuradaki ilk sık iğneme batıyorum. Burası da köşemdeki ilk sık iğnem ve karşısındaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Sıkılamak için şunu tekrar yandakinden geçiriyorum. Tekrar buradan bir önceki yapmış olduğum ilmeğe tekrar alıyorum. Şimdi tekrar şöyle yaklaştıracağım. Fermuarımı da taktım bu arada. Hemen bakın, çevirdim. Burası biraz zor olacak. Görüş açısı da aynı şekilde. Yine diğer taraftaki uygulamış olduğum işlemin aynısını uygulayacağım. Sadece bitirdiğinizde ne yapmanız gerektiğini göstermek istedim. Bakın şu şekilde dikişime yine devam ediyorum. Bu şekilde 8 buraya, yine 8 buraya yapıyorum. Daha sonra köşemi, şuradaki boşluğumu da bırakmıyorum. Bakın şuraya kadar gelelim. 8 bu tarafa, 8 bu tarafa yapalım. Şuradaki birleşimimizi de hemen yapalım. Evet, birleştirmelerimi tamamladım. Köşe kısmına kadar geldim. Bakın, kapatmış oldum tamamen iç kısmını. Şimdi dönüyorum. Bakın şuradaki boşluğu kapatmak için tekrar bu sefer şuraya tekrar batıyorum. Ve şu taraftaki aynı yere, bakın, en son batmış olduğum yere tekrar batıyorum. İyice sıkıştırmak için, bakın sıkışmış oldu. Hemen dönüyorum. Bakın bu sefer ne yapıyorum? Şuradaki parçama geçiyorum. Şu kısmı. Burası şuradan başlıyordu. Bakın işaretleyicimin olduğu yerden başlıyor. Şimdi buradan alıyorum ipimi ve şöyle geçiriyorum. Doğru mu yaptım? Bilemedim, bir saniye hemen. Şuradan, evet, tekrar şuraya geleceğim. Karşılıklı olarak yapacağım çünkü dikişimde sıkıntı oluyor. Evet, bakın işaretleyicimin olduğu yerden bu işaretleyicimi çıkardım. Karşısından battım. Ve hemen bakın buradaki 16 tane, yine bu tarafta da 16, bu tarafta da 16 sık iğnem var. İlk sık iğneme batıyorum. Buraya battım ve karşısındakine battım. Şimdi artık burası biraz ağırlaştı çantam. Hemen yanındakine ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Karşısındakine, yanındakine ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Yanındakine ve karşısındakine, yanındakine ve karşısındakine. Bu şekilde bakın birleştirmemi yaparak köşeme kadar geliyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Daha sonra ipimi koparıyorum. Bakın şurada bir açıklığım kaldı. Herhangi bir köşemden başlıyorum. Sık iğnelerim zaten eşit. Birbirine birleştirerek aynı dikiş yöntemiyle artık dikişimi de tamamlıyorum ve çantamı hazırlamış oluyorum. Son olarak aksesuarlarımı da dikiyorum kenar kısımlarına ve geliyorum. Evet, çantamın tüm birleştirmelerini tamamladım. Fermuarını zaten dikmiştim. Astarını da aynı şekilde bakın dikmiştim parçalarımı yaparken. En son olarak deri aksesuarlarımı da diktim. Bu arada derileri birleştirmeden önce de dikebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Bu iç kısmının astarını yapmadan önce dikebilirsiniz. Bir tavsiye, ben biraz zorlandım askı kısmını dikerken en sonda. Ama dediğim gibi yan parçaları yaptınız. Astarını yapmadan önce dikerseniz daha kolay olacaktır. Ama yine bu şekilde de çok zorlanmadım. Dediğim gibi askımı da diktim ve taktım. Askım bu şekilde ayarlanabilir bir askı.
askı, hem omuzda kullanıma uygun hem çapraz kullanıma uygun, istediğiniz ölçüye göre ayarlayabiliyorsunuz. Çantamızın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyor. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.